Oruç çeşitleri. 4 çeşit oruç inceleyeceğiz. Farz, vacip, nafile, mekruh. Mekruh, kerih, çirkin yani. 1. Farz oruç. Farz oruç 2'ye ayrılır. Birincisi muayyen oruç. Muayyen ne demek? Belirli demek. Yani vakti belirli olan oruç. Sizce muayyen oruç, yani vakti belirli farz oruçtan kasıt nedir? Çok güzel. Ramazan orucu. Farz orucun ikincisi muayyen olmayan. Orucumuz farz ama vakti belirli değil. 2 tane var. Birisi Ramazan'da tutamadığın oruçları kaza edeceksin ya. Ramazan'ın kaza orucu. Bir diğeri Ramazan'ın kefaret orucu. Zaten kefaret oruç sadece Ramazan orucunda olur. 2. Vacip oruç 2'ye ayrılır. 1. Muayyen bir günde adanan oruç. Adak orucu oluyor yani. Muayyen bir gün için. Ben şu gün şöyle şu yüzden oruç tutacağım diyorsun. Bunu tutmak şarttır. Tutmazsa günaha girer. Vacip orucun ikincisi mutlak olarak adanan oruç. Yani böyle nokta atış bir zaman dilimi var mıdır? Yoktur. Mesela bir insan nafile oruca başladı. Sonra da onu bozdu. Kaza edecek mi onu? Edecek. Artık onun kazası vacip olur. Bu sınıfa girer. Anladınız değil mi? Nafile oruca başladın ama bozdun. Onun kazası zamanlı dilimi belli olmayacak şekilde vacip oldu. Bir örnek daha verelim. Yemin kefareti için tutulan oruç. 3. Nafile oruç. Önce bir ek bilgi verelim. Bir insan Ramazan ayının içinde nafile oruca niyet etse ne olur? Farz olur. Yani sen nafile oruca Ramazan ayı içinde niyet edemezsin. Mutlaka hangisi daha yüksek mertebe ise o orucu tutmuş sayılırsın. Ramazan ayı içinde nafile oruca bile niyet etsen aslında farz orucu tutmuş olacaksın. Nafile oruca hangi vakte kadar niyet edilebilir? Dahve-i kübra denilen öğlen vaktine kadar nafile oruca niyet edilebilir. Biz nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah uyandığında daha ağzına bir lokma koymadan mübarek annelerimize diyor ki hanımlarına evde yiyecek bir şey var mı diyor. Onlar da yok ya Resulallah dediklerinde o zaman ben oruçluyum diyor. Hangi oruç? Nafile oruç. Yani nafile oruca gündüz vaktinden kaba kuşluk vakti denilen o öğlen vaktine kadar niyet edilebilir. Ramazan orucuna hayır böyle değil. İmsaktan önce edeceksin. Hep konuşacağız. Nafile oruç örnekleri. Pazartesi, perşembe orucu. Ebu Hureyre Efendimizin rivayet ettiği bir hadiste şöyle diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a arz olunur. Ben oruçluyken amellerimin arz olunmasını isterim diyor. Ve bu yüzden pazartesi, perşembe orucunu öneriyor. Pazartesi için başka bir hadis daha vardı hatırlar mısınız? Pazartesi benim ve Kur'an'ın doğum günüdür diyordu başka bir hadiste. Başka bir nafile oruç dolunay günleri orucu. Ayın hangi günleriydi? Ayın 13'ü, 14'ü, 15'i. Ebu Zer Efendimiz bir hadisi bize rivayet ediyor. Hadiste Allah Resulü Aleyhisselam şöyle diyor. İlk cümlesi çok farklı. Ebu Zer Efendimizin bir de Abdurrahman bin Avf'ın böyle bir tabiri var. Diyor ki dostum bana dedi ki diyor Halili. Herkes Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize dedi ki diyor ya. Ebu Zer Efendimiz öyle demiyor. Dostum bana dedi ki diyor hadisi rivayet ederken. Her aydan 3 gün oruç tut. 2 rekat kuşluk yani duha namazı kıl. Vitir namazını uyumadan önce kıl diye nasihatta bulunuyor bir hadiste. Bir diğer nafile oruç Zilhicce'nin ilk 9 günü. Zilhicce'nin 10. günü nedir? Kurban Bayramı'dır. Bir diğer nafile oruç Zilhicce'nin ilk 9 günü tutulan oruç. Özellikle 9. gün olan Arafat gününün çok faziletli olduğuna dair hadisler vardır. Zaten Zilhicce'nin 10. günü de ne oluyor? Kurban Bayramı. Ne kadar uzaklaştırmışlar bizi değil mi? Şevval diyoruz, Muharrem diyoruz, Zilhicce diyoruz. Hiç anlamı olmuyor. Ya Iveco desek, Volvo desek, Renault desek mana çıkıyor değil mi? Hep yerini değiştireceğiz bunların hep. Bir diğer nafile oruç Şevval'in 6 gün orucu. Ramazan'dan sonraki aya ne deniyor? Şevval ayı. Ebu Eyyub Efendimiz bir hadisi bize rivayet ediyor. Diyor ki kim oruçlu geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevval ayında 6 gün oruç tutarsa
bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur diyor. Çok muazzam bir şey değil mi? Allah Allah. Bir diğer nafile oruç, az önce adını söylemiştik Savm-ı Davud diye. Yani Hazreti Davud peygamberin orucu nasıl bir nafile oruçtur? Bir gün oruç tutar, bir gün tutmaz. Bir gün tutar, bir gün tutmaz. Bu şekilde devam eder. Muazzam bir irade kontrolüdür. Muazzam. İradesiyle baş edemeyen ve sağlığı yerinde olanlara önerilir. Bir diğer nafile oruç Muharrem orucu. Hadislerde Muharrem ayı Şehrullah diye geçiyor. Ne demek biliyor musunuz? Şehrun ne demek? Ay demek. Şehrullah ne demek oluyor? Allah'ın ayı. Yani Muharrem ayına ne diyor Allah Azze ve Celle? Benim ayım diyor adeta. Allah Allah, bu şekilde geçiyor. Ebu Hureyre Efendimiz bir hadis rivayet ediyor. Diyor ki Ramazan'dan sonraki en eftal, en faziletli oruç Muharrem orucudur diye geçiyor. Yalnız Muharrem ayının biliyorsunuz 10. günü oruçta faziletli diye biz biliyoruz. Hani Aşura diyoruz ya, Aşera 10. gün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Yahudilere benzememek için, ehli kitaba benzememek için o 10. günü biz tek başına tutmayız. Ya başına ya sonuna bir gün ekleyerek tutarız diyor. Yani tekin Muharrem orucu tutmak istiyoruz. Nasıl tutacağız? Ya 9 ve 10. gün tutabiliriz ya da 10. ve 11. gün tutabiliriz. Bir diğer nafile oruç Şaban orucu. Ramazana varmadan önce nasıl oluyor? Recep, Şaban, Ramazan. O zaman Şaban neye hazırlık oldu? Ramazana. Bak. O yüzden Ayşe annemiz diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban'ın çoğunu oruçlu geçirirdi diyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle kıymet veriyor ki Ramazan'a. Onu önden hazırlıkta bulunuyor. Allah Allah. 4. Mekruh oruç. Mekruh ne demek? Kerih, yani çirkin gözüken. Çirkin gözüken oruçlar vardır. Nelerdir? Ramazan bayramının 1. günü tutulan oruç mekruhtur. Kurban bayramının 1., 2., 3., 4. günü tutulan oruç mekruhtur. Çünkü bayram Allah Azze ve Celle'nin ikram zamanıdır. Anlıyorsunuz değil mi? Yani Allah Azze ve Celle ikram ediyorum diye bir mana buyururken bizim böyle yapmamız edepsizlikten sayılıyor. O yüzden bu oruçlar mekruh oruç olmuş. Bir diğer mekruh oruç sadece Aşure günü tutulan. Az önce dedik ya Muharrem ayında sadece Aşure günü yani 10. gün orucu tutmak uygun değildir. Ya bir önüne ekleyeceğiz ya bir sonuna ekleyeceğiz. 9-10 ya da 10-11. Bir diğer mekruh oruç Nevroz veya Mihrican günleri tutulan oruçlardır. Burada da ehli kitaba benzeme söz konusudur. O yüzden ulema şöyle 2 cümle etmişler. Ya bayram günü olduğu gibi ikram günüdür dersin, oruç tutmazsın ya da Aşure günü gibi başına veya sonuna bir gün ekleme yaparsın demişler. Bir diğer mekruh oruç cumartesi ve pazar günü tutulan oruçlar ehli kitaba benzemek söz konusu olduğundan dolayı nedir? Mekruhtur. İbn Abidin Efendimiz söylüyor. Öncesine veya sonrasına bir gün eklenebilir demişler. Kandil gününe denk geldi. Oruç tutacağım, oldu cumartesi, oldu pazar. Ne yapayım? Bir sıkıntı yok. İslam'ın özel bir günü o ana denk geldi. Bir sıkıntı yoktur. Bir diğer mekruh oruç Cuma günü tek tutulan oruçtur. Peki Cuma günü kandil gibi özel bir güne denk geldi. Bir sıkıntı yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle diyor. Ebu Davud'da geçiyor hadis. Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir. Yani tek gün değil ancak eklemeli olabilir diyor. Mekruh sayılan bir diğer oruçta vücudu zafiyete uğratan oruç demişler. Yani vücudun halsiz düştü değil, yorgun düştü de değil. Hastalığın var ve oruç tutarsan hastalığın artacak. İşte bu oruca mekruh demişler. Şimdi burada çok fazla ruhsat çıkar ya, o yüzden ne oldu bugün hayırdır oruçsuzsun? Ya saçım dökülüyordu da. O yüzden zafiyetten kasıt yorulduğun, bitkin düştüğün, çok susadım yani bunlar değil. Hastalığın var ve iyileşmez seviyeye getirecek. Seni çok yoracak. Bunlar kastediliyor. Zaten bunların kararlarını bir hoca veremez. Kişi doktoruyla, ehli iman doktoruyla birlikte verecektir.
daha yüzümü göremeyeceksin. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.